Hazır mısın? Saf madde mi, karışım mı? Gerçekten biliyor musun? Şimdi 10 soruluk mini bir fen yarışması başlıyor. Bakalım kaçta kaç yapacaksın? Kurallar çok basit. Soruyu göreceksin, videoyu durdurup düşüneceksin, sonra da cevabı birlikte kontrol edeceğiz. Hadi başlayalım. Ve ilk round başlıyor. Temeller. Bu ilk 5 soruyla şöyle bir ısınacağız. Bakalım temeller ne kadar sağlam? Ve ilk sorumuz geliyor. Altın bir saf madde midir? Evet mi, hayır mı? Hadi videoyu durdur, kararını ver. Doğru cevap tabii ki A, yani evet. Neden mi? Çünkü altın sadece ama sadece tek tür atomdan oluşur. Bu da onu bir element yapıyor ve saf maddelerinde en klasik örneklerinden biri haline getiriyor. İkinci soru geldi. Tuzlu su bir karışım mıdır? Ne diyorsun? Evet mi, hayır mı? Durdur ve düşün bakalım. Eğer evet, yani evet dediysen tebrikler. Tuz suyun içinde çözünüyor, evet, ama kimyasal olarak asla değişmiyor. Sadece fiziksel olarak bir araya geliyorlar ki bu da tam olarak bir karışımın tanımı. Sıradaki soru biraz tuzaklı olabilir, dikkat. Oksijen bir bileşik midir? Evet mi, hayır mı? İyi düşünün. Ve doğru cevap B. Hayır. İşte burası çok önemli. Evet, oksijen gazı O2, yani iki atomlu bir molekül ama bu atomların ikisi de oksijen atomu. Yani tek bir tür atom içerdiği için o bir element, bileşik değil. Bu ayrım çok önemli, unutmayın. Şimdi de mutfaktan bir soru. Ayran homojen bir karışım mıdır? Evet mi, hayır mı? Görünüşü sizi yanıltmasın, dikkatli olun. Doğru cevap B, yani hayır. Ayrana baktığımızda tek bir madde gibi, homojen gibi duruyor değil mi? Ama aslında mikroskopla baksak içinde yüzen küçücük yoğurt parçacıklarını görürdük. Bu yüzden o heterojen bir karışımdır. Ve ilk raundun son sorusuna geldik. Saf maddelerin belli, sabit bir erime noktası var mıdır? Evet mi, hayır mı? Hadi bakalım son kararınız ne? Kesinlikle. Evet. Bu özellik saf maddelerin adeta kimliği gibidir, parmak izi gibi. İçlerinde tek tip parçacık olduğu için erirken sıcaklıkları hiç oynamaz, sabit kalır. Zaten bir maddenin saf olup olmadığını anlamanın en iyi yollarından biri de budur. İlk tur harikaydı. Şimdi geldik ikinci bölüme. Zorlayıcı karışımlar. Adından da anlaşıldığı gibi işler şimdi biraz daha karışacak. Hazır mısınız? 6. soruyla devam ediyoruz. Şu an bile soluduğumuz hava, sizce saf bir madde mi? Evet mi, hayır mı? Durdurun ve kararınızı verin. Doğru cevap tabii ki B, hayır. Hava bize tek bir şeymiş gibi gelse de aslında içinde azot, oksijen, karbondioksit ve bir sürü başka gazın olduğu homojen bir karışımdır. Hatta bu gazların oranları bile değişebilir. Şimdi çok temel bir olay. Şekeri suya attık ve karıştırdık. Peki bu sırada yeni bir madde oluşur mu? Evet mi, hayır mı? Düşünün bakalım. Cevap kesinlikle B. Hayır, şeker molekülleri suyun içinde kaybolmuş gibi görünür ama aslında sadece dağılırlar. Kimyasal yapıları bir gram bile değişmez. O yüzden çözünme dediğimiz olay tamamen fiziksel bir değişimdir, kimyasal değil. Bu soru biraz ayran sorusuna benziyor. Bakalım o tuzağa bir daha düşecek misiniz? Süt heterojen bir karışım mıdır? Kararınızı verin. Ve doğru cevap A. Evet. Tıpkı ayran gibi süt de bir kolloidtir. Yani içinde suyun arasında asılı duran minik minik yağ damlacıkları var. Bu yüzden tek parça gibi görünse de aslında heterojen bir karışımdır. Finale yaklaşıyoruz. Şimdi biraz daha teorik bir soru. Bileşikleri, mesela suyu, elekten geçirerek falan, yani fiziksel yöntemlerle ayırabilir miyiz? Evet mi, hayır mı? Cevap net bir şekilde B. Hayır. Çünkü bileşiklerdeki atomlar kimyasal bağlarla birbirine kilitlenmiştir. Çok güçlü bağlardır bunlar. Öyle süzerek, buharlaştırarak bu bağları kıramazsınız. Onları ayırmak için kimyasal bir reaksiyon şart. Ve işte geldik son soruya, büyük finale. Demir tozuyla kumu karıştırdınız, ortaya çıkan şey bir karışım mıdır? Son soru. Hadi bakalım. Ve final sorusunun cevabı tabii ki A. Evet, demir ve kum sadece fiziksel olarak bir aradadır. Aralarında kimyasal bir bağ falan yoktur. Bunun en basit kanıtı ne? Bir mıknatıs alın ve yaklaştırın. Demir tozları hemen mıknatısa yapışır ve kumdan ayrılır. İşte bu kadar kolay ayrılabiliyorsa bunun adı karışımdır.
Ve yarışmamız bitti. Nasıl geçti? Umarım keyif almışsınızdır. Peki skorlar ne durumda? 10 soruda kaç doğru yaptınız? Puanınızı hemen aşağıya yorumlara yazın, merak ediyorum. Bu tarz fen yarışmalarının devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.